Şu an evinizde elinize telefonunuzu alıp harita uygulamasını açsanız Fırat ve Dicle'yi sadece iki mavi çizgi olarak görürsünüz. Ülkeleri bölen sıradan coğrafi sınırlar, barajları dolduran sular ya da tarlaları sulayan kanallar. Ama işin aslı hiç de öyle değil arkadaşlar. İnsanlık tarihinin en karanlık, en kan dondurucu sırları bazen o en aydınlık ve berrak suların tam altında yatar. Karlı zirvelerden doğup çölleri aşan, imparatorluklara can verip devasa orduları tek bir taşkınla yutan bu iki efsanevi su yolu aslında binlerce yıllık bir sırrı saklıyor. Arkeologların ince fırçalarından dökülen tozlar, deşifre edilen kadim tabletler ve bölgenin sözlü tarihi bize tüyler ürpertici bir şeyler fısıldıyor. Bu suların karanlık derinliklerinde binlerce yıllık balçığın ve alüvyonun altında sadece haritadan silinmiş köyler yok. Orada kayıp şehirler, geçmiş medeniyetlere ait değerli kalıntılar ve insanlığın en büyük sırları yatıyor. Peki bu zenginliklerin ne kadarı kayboldu ve nerede olduğu hala bilinmiyor. Daha da önemlisi iklim kriziyle birlikte sular çekildikçe gün yüzüne çıkan bu anlatılar ne kadarının gerçek olduğu hala tartışılan efsaneler mi, yoksa tarih kitaplarının baştan yazdıracak somut bir gerçek mi? Hadi gelin bugün o ekranların başından kalkalım ve bu yakıcı soruların cevabını bulmak için zamanın çarklarını biraz geriye saralım. Sizi medeniyetin şafağına, iki nehir arasındaki topraklara, yani o efsanevi Mezopotamya'ya götürüyorum. İnsanlığın yazıyı, tekerleği, matematiği ve ilk yazılı yasaları icat ettiği o altın çağa gidiyoruz. Düşünsenize, Sümerler, Akatlar, Babil ve Asur gibi dünyayı titreten, isimlerini tarihe kanla ve ihtişamla kazıyan imparatorluklar. İşte tam da bu iki nehrin kucağında bereketli Hilal adı verilen o verimli topraklarda yükseldi. Sümer inancını biraz incelerseniz suyun onlar için öyle susadıkça içilip geçilen sıradan bir madde olmadığını görürsünüz. Sümerlerin o büyüleyici panteonunda su, hayatın, bilgeliğin ve büyünün tam merkezindedir. Tatlı suların tanrısı olan Enki, yer altındaki o devasa karanlık tatlı su okyanusu olan Abzu'da yaşardı ve yeryüzündeki tüm yaşamı, bereketi bu iki nehir aracılığıyla insanlara ulaştırırdı. Dolayısıyla antik insanlar için Fırat ve Dicle sadece çamurlu bulanık sular taşımıyordu. Onlar kelimenin tam anlamıyla tanrıların yeryüzündeki atan damarlarıydı. Kutsaldı ve sulara karışan her şey doğrudan tanrıların krallığına ulaşıyordu. Şimdi burada durup sormamız gereken çok kritik, çok kilit bir soru var. Bu kutsal coğrafya, tarihi kaynakların avaz avaz bağırdığı üzere akıl almaz bir zenginliğe sahip. Ama işin garip yanı şu: Mezopotamya düzlüklerine şöyle bir baktığımızda ne parıl parıl parlayan altın madenlerini görürsünüz, ne dehlizler dolusu gümüş yatakları, ne devasa anıtlar inşa edecek dev taş ocakları, ne de gemiler yapacak ulu sedir ormanları. Coğrafya sadece uçsuz bucaksız bir çamur ve sudan ibaret. Sıcaktan kavrulan, kilden bir fırın gibiydi. Peki ama bu kralların, bu devasa imparatorlukların sahip olduğu o devasa zenginlik nereden geliyordu? Cevap o iki mavi çizgide, yani nehirlerin bizzat kendisinde gizliydi. Uluslararası ticaret. Arkadaşlar, Fırat ve Dicle antik dünyanın otobanları, küresel ticaretin şah damarlarıydı. Çiftçilerin ürettiği o devasa tarım fazlası tahıllar, hurmalar, dokunan kumaşlar, sazlıklardan yapılan gemilere yükleniyor, karşılığında uzak, çok uzak diyarlardan inanılmaz kaynaklar akıyordu. Afganistan'ın o sarp aşılmaz dağlarından gökyüzü mavisi paha biçilemez lapis lazuliler, Lübnan'ın sisli dağlarından tapınak direkleri olacak devasa sedir ağaçları, Anadolu'nun kalbinden gümüş ve bakır, Nübye ve Mısır'dan ise tonlarca altın bu nehirlerin suları üzerinde süzülerek şehirlere taşınıyordu. Düşünün, suların üzerinde sürekli bir servet akıntısı vardı. Öyle ki ünlü antik Yunan tarihçisi Herodot o meşhur Tarih adlı eserinde Babil'i ziyaret ettiğinde gördüğü manzarayı anlatırken adeta kelimeleri toparlamakta zorlanır. Şehrin o devasa ihtişamlı surlarından içeri adımını attığında büyülenen Herodot, özellikle baş tanrı Marduk'un tapınağındaki heykellerden, masif sunaklardan ve tütsülüklerden bahseder. Antik kaynaklara göre bu heykellerin çok büyük miktarda altın içerdiği söylenir. Ancak bugün bilim insanları ve modern arkeologlar bu rakamların o dönemin propagandasını yansıtacak şekilde abartılı olabileceğini düşünmektedir.
Yine de o devirde Babil'in efsanevi İştar kapsının lacivert tuğlaları arasındaki ihtişamı, asma bahçelerinin akıl almaz su mühendisliği, bu servetin sadece dışarıya yansıyan ufak görsel bir şovuydu. Şehrin asıl zenginliği kelimelere dökülemeyecek kadar büyüktü. Ancak tarih dediğimiz şey maalesef huzurlu günlerden çok kan, gözyaşı ve fetihlerle yazılır. Mezopotamya coğrafyası da bunun en acımasız sahnelerinden biridir. Ardı arkası kesilmeyen savaşlar, vahşi istilalar, şehirleri yakan iç isyanlar ve yıkımlar sırasında bu sayısız zenginlik sürekli el değiştirdi, yağmalandı veya panik içinde saklanmaya çalışılırken tamamen kayboldu. Düşman ordularının meşaleleri ufukta göründüğünde panikle kaçırılan ganimetleri düşünün. Gece karanlığında Fırat'ın o deli dolu akıntısına kapılıp alabora olan, içindeki heykellerle birlikte sulara gömülen hazine yüklü kervanları, korsan saldırılarından kurtulamayan o ağır ticaret gemilerini ve en önemlisi antik çağın en büyük, en durdurulamaz kabusu olan amansız taşkınlarla bir gecede sadece birkaç saat içinde metrelerce suyun altında kalan o koskoca antik yerleşimleri gözünüzün önüne getirin. Tüm bu felaketler zinciri Fırat ve Dicle'yi sayısız medeniyetin izlerini saklayan doğal bir arşive dönüştürdü. Şimdi bilimsel ve jeolojik bir gerçekten bahsetmek istiyorum. Çünkü işin rengi burada değişiyor. Fırat ve Dicle tarih boyunca o bildiğimiz rotalarında uslu uslu akmadılar. Binlerce yıl içinde yataklarını yüzlerce belki binlerce kez değiştirdiler. Tektonik plakaların hareketleri, devasa alüvyon birikmeleri ve şiddetli kaotik iklim olayları bu nehirlerin yönünü sürekli sağa sola kaydırdı. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bugün belki de Şanlıurfa'da, Mardin'de veya Irak'ta, Suriye'de üzerinde traktörlerin gezindiği, koyunların otladığı kavrulmuş kupkuru tozlu bir tarla. Aslında 3000 yıl önce gürül gürül akan, üzerinde gemilerin yüzdüğü ve fırtınalarda onlarca ticaret gemisini yutan devasa bir nehir yatağı olabilirdi. Ya da tam tersi, bugün nehrin en derin, o en karanlık, kimsenin dalmaya cesaret edemediği çamurlu noktaları, bir zamanlar zengin bir Sümer kralının ihtişamlı sarayının avlusuna, gizli hazine odalarına veya binlerce tapınak rahibinin dua ettiği bir anıta ev sahipliği yapıyor olabilir. Bu sular sadece etrafındaki topraklara hayat vermekle, yeşertmekle kalmadı. Aynı zamanda medeniyetlerin tarihini, kültürünü ve anılarını da yutarak kendi karanlık, derin midesine indirdi. Suların, zamanın ve o affetmez çamurun yuttuğu bu inanılmaz geçmişin en sarsıcı, en somut kanıtlarından birini arıyorsanız, doğrudan Fırat Nehri'nin eski yatağının hemen kıyısına konumlanmış olan antik Sümer kenti Ur'a bakmalıyız. 1922 ile 1934 yılları arasında İngiliz arkeolog Sir Leonard Woolley burada arkeoloji tarihini kökünden sarsan, ders kitaplarına giren bir kazı gerçekleştirdi. Ur kraliyet mezarları kazıları, Mezopotamya'nın zenginlik, güç ve ölümle olan o kan dondurucu, ölümcül ve bir o kadar da büyüleyici ilişkisine dair şok edici kanıtlar sundu dünyamıza. Düşünün, 1920'lerin o kavurucu Irak sıcağı altında yüzlerce yerel işçiyle beraber binlerce yıl katılaşmış, beton gibi olmuş alüvyon tabakasını metrelerce aşağı doğru kazdılar ve sonunda büyük ölüm çukuru adını verdikleri, insan aklının, modern mantığın sınırlarını zorlayan bir dehşet ve ihtişam manzarasıyla karşılaştılar. İşçilerin kazma darbeleri o nemli çamuru araladıkça yeraltının zifiri karanlığının içinden altın parlamaya başladı. Kraliçe Poabi'nin mezar odasına ulaştılar. Karşılarına som altından yapılmış inanılmaz bir işçiliğe sahip yaprak detaylı muhteşem bir başlık çıktı. Yarım ay şeklinde devasa altın küpeler, altın içki kadehleri, altından yapılmış boğa başlı o efsanevi lirler, gümüş arabalar ve o mavi lapis lazuli ile süslenmiş eşsiz eserler gün yüzüne çıktı. Woolley kendi günlüklerinde bulduklarını not defterine yazarken ellerinin heyecandan titrediğini yazar. Ancak deneyimli arkeoloğu asıl şok eden şey sadece bu göz kamaştırıcı hazineler değildi arkadaşlar. Onu asıl dehşete düşüren, kanını donduran şey bu hazinelerin etrafında son derece nizami bir şekilde adeta bir askeri düzen içerisinde sıralanarak gömülmüş olan onlarca saray muhafızı, saray müzisyeni ve hizmetkarın kalıntılarıydı. O büyük ölüm çukurunda tam 68 kadın ve 6 erkek iskeleti bulunmuştu.
Bu insanlar krallarını ve kraliçelerini ölümden sonraki o karanlık yeraltı yaşamında Sümerlerin deyimiyle kurda yalnız bırakmamak için altın zırhlarını giymişler, en güzel ipek kıyafetlerini kuşanmışlar, takılarını takmışlar ve kendi istekleriyle hiçbir boğuşma izi olmadan karanlık mezarlara girmişlerdi. Yanlarında getirdikleri zehri içerek kraliçelerin ayakları ucunda derin bir uykuya, ölüme yatmışlardı. Bu buluntular Mezopotamya krallarının yeraltı dünyasına ne kadar büyük bir servet, mutlak bir otorite ve korkunç bir inançla uğurlandığını kanıtlıyordu. Ama işte can alıcı nokta tam da burası. Uli'nin buldukları sadece karada kalanlardı. Sadece çamurun izin verdiği kadarıydı. Nehrin kıyılarında saklanan devasa buzdağının yalnızca görünen minik bir ucu. Çünkü başta da söylediğim gibi Mezopotamya insanı için, hatta günümüze kadar o coğrafyanın çocukları için nehirler asla sadece bir tarım aracı olmadı. Onlar koruyucuydu, düşman aşılamaz bir sınırdı ve öteki dünyaya, bilinmeyene açılan ıslak gizemli kapılardı. Burada biraz kitabi bilgilerin dışına çıkıp o toprakların asıl sahiplerinin, bölge halklarının fısıldadıklarına kulak vermemiz gerekiyor. Özellikle Kürt kültüründe, Mezopotamya'nın binlerce yıllık sözlük geleneğinde, o hüzünlü ve derin dengbeş kılamlarında Fırat ve Dicle'nin bambaşka bir ruhu vardır. Kürt mitolojisinde ve halk masallarında Fırat her zaman hırçın, asi, yutucu, deli dolu akan ve aldığını, yuttuğu sırrı bir daha asla geri vermeyen eril bir güç olarak tasvir edilir. Fırat öfkelidir, taşar, yutar ve saklar. Dicle ise daha sessiz, daha derinden akan, adeta Mezopotamya'nın hüznünü, annelerin acılarını, yarım kalmış sevdaları ve kayıp krallıkların ağıtlarını yatağında taşıyan sabırlı, bilge bir dişi figür gibidir. Bu coğrafyanın insanı o sarı, bulanık suların sadece çamur taşımadığını, atalarının tarihini taşıdığını içgüdüsel olarak bilir. O suların altında yatan sırlar yüzyıllardır ateş başında anlatılan dengbeş türkülerinde hep yaşamıştır. Ve bu kültürel hafıza bizi tarihin en büyüleyici efsanelerinden birine, bilinen en eski edebi metin olan Gılgamış destanının o kan donduran sayfalarına götürür. Uruk kralı Gılgamış'ın ölümsüzlüğü arayışını anlatan o meşhur destanın en vurucu, en akıl almaz kısmı Gılgamış'ın ölümünü ve cenazesini anlatan bölümdür. Sümer efsanelerine göre Gılgamış öldüğünde halkı o kadar büyük bir yasa boğulur ki krallarını, onun eşsiz eşyalarını ve düşmanlarından saklamak istediği o kadim sırlarını sonsuza dek korumak için akıl almaz, neredeyse imkansız bir mühendislik harikasına imza atarlar. Uruk halkı on binlerce kölenin ve ustanın emeğiyle devasa bentler inşa eder. Coşkun Fırat Nehri'nin sularını geçici olarak tutar ve nehrin yönünü değiştirirler. Düşünebiliyor musunuz? Antik çağın teknolojisiyle koskoca Fırat'ı durduruyorlar. Ardından kuruyan, güneşin altında çatlayan eski nehir yatağının tam ortasında, çamurun derinliklerinde masif taşlardan devasa bir mezar odası inşa ederler. Kralı ve paha biçilemez saray hazinelerini buraya yerleştirdikten sonra inşa ettikleri o devasa bentleri yıkarak Fırat'ın öfkeli sularını tekrar eski yatağına, mezarın tam üzerine bırakırlar. Böylece Gılgamış'ın ebedi istirahatgahı, üzerinden saniyede binlerce ton su akan, kimsenin ulaşamayacağı, harami ordularının veya soyguncuların asla kazamayacağı devasa bir sualtı kasasının içine sonsuza dek hapsedilmiş olur. Tarihçiler ve modern arkeologlar yıllarca bunun şiirsel bir masal, kralı yüceltmek için uydurulmuş abartılı bir efsane olduğunu düşündüler. Doğanın kanunlarına böyle meydan okumak o günkü imkanlarla imkansız görünüyordu. Ancak milenyumun hemen başında 2003 yılında Jörg Fassbinder liderliğindeki modern bir bilim ekibi bu işin peşine düştü. Artık ellerinde ilkel kazmalar değil, manyetometreler, yer altındaki anomalileri tespit eden radarlar ve modern jeofizik cihazları vardı. Antik Uruk şehri çevresinde Fırat'ın çoktan terk ettiği o eski kurumuş yatak üzerinde taramalar yaptılar. Ekrana düşen sonuçlar bilim dünyasında kelimenin tam anlamıyla bir şok dalgası yarattı. Nehrin eski yatağının metrelerce altında devasa yapı kompleksleri, dairesel yapılar ve bir nekropolün manyetik izlerini buldular. Destandaki anlatımlarla benzerlik gösterebilecek bazı yeraltı yapı izlerine rastladılar. Ancak tabii ki bunların Gılgamış'a ait olduğu kesin değildir.
Tam bu heyecan verici ve tarihin akışını değiştirebilecek keşif başladığında 2003 Irak Savaşı patlak verdi. Bölgedeki kanlı çatışmalar, bombalar ve bitmek bilmeyen istikrarsızlık kazıların yapılmasını engelledi. Ama Fırat'ın akıntıları o çamurlu yatağı destanlarda anlatıldığı üzere Gılgamış'a atfedilen olası bir mezarın izlerini saklıyor olabilir. Burada metni durdurup net ve kritik bir cümle kurmak zorundayım arkadaşlar. Özellikle definecilerin ve efsane avcılarının çok sevdiği bu konuyu toparlamak adına şunu aklımıza kazımalıyız. Bugüne kadar Fırat ve Dicle nehirlerinin altında büyük ölçekli bir altın hazinesi bulunduğuna dair kesin bir arkeolojik kanıt yoktur. Tarihsel kazıları ve kralları bir kenara bırakalım. Kralların, kraliçelerin nehir altına gömülen bu karanlık sırları zamanla sadece efsanelerde kalmadı. Mezopotamya'nın bu hırçın suları binlerce yılın birikimiyle kutsal metinlerin, kıyamet kehanetlerinin ve eskatolojinin yani dünyanın sonunu inceleyen ilahiyat dalının tam merkezine oturdu. Fırat ve Dicle artık sadece geçmişi saklayan sular değil, aynı zamanda dünyanın sonunu getirecek olan, geleceği şekillendirecek ilahi birer uyarı işaretine, bir nevi kıyametin zamanlayıcısına, saatli bir bombaya dönüştü ve tam bu noktada inananları korkutan, jeopolitik uzmanları düşündüren o meşhur Altın Dağ efsanesi karşımıza çıkıyor. İslam inancını incelediğimizde Fırat Nehri'nin sularının çekilmesi sıradan bir çevre olayı değil, doğrudan kıyametin büyük alametlerinden yani Eşratü's Saat olarak kabul edilir. Sahih-i Müslim ve Buhari gibi en temel kaynaklarda Hazreti Muhammed'in dudaklarına şu tüyler ürpertici uyarı dökülür. Fırat Nehri'nin suları çekilip altından bir altın dağı ortaya çıkmadıkça kıyamet kopmaz. İnsanlar bu hazineyi ele geçirmek için birbirleriyle öyle savaşacaklar ki her 100 kişiden 99'u ölecektir. Onlardan her biri belki de kurtulan tek kişi ben olurum diyecektir. Bu gerçekten çok çarpıcı, kanlı ve despotik bir kehanettir. Yüzyıllar boyunca din alimleri ve modern tarihçiler bu konuyu tartışmıştır. Fırat Nehri'nin sularının çekilmesiyle ortaya çıkacak altın kavramı bazı geleneksel yorumlara göre gerçek fiziki bir hazineyi, bazılarına göre ise çok daha farklı anlamları temsil eder. Çağdaş yorumculara göre suların altından çıkacak bir altın aslında Orta Doğu'yu bir asırdır kan gölüne çeviren siyah altın, yani petroldür. Bir başka güçlü ve korkutucu teoriye göre ise küresel iklim kriziyle birlikte sular o kadar azalacak ki suyun bizzat kendisi altından bile daha değerli hale gelecek. Uğruna devletlerin nükleer silahlara sarılacağı büyük bir su savaşlarının metaforu olacaktır. İşin en ilginç, en evrensel tarafı Fırat'ın kuruması motifinin sadece İslam diniyle sınırlı olmamasıdır. Hristiyanlık inancında da Fırat çok korkutucu bir rol oynar. İncil'in en gizemli, bol sembollü ve karanlık bölümü olan Vahiy kitabında dünyanın sonuna dair görümler anlatılırken şu ifadeler yer alır. 6. melek elindeki gazap kasesini büyük Fırat nehrine boşalttı. Gün doğusundan gelecek olan kralların yolu açılsın diye nehrin suları tamamen kurudu. Antik Roma dünyası için Fırat medeniyet ile vahşi doğunun arasındaki aşılamaz sınırdı. Bu nehrin kuruması doğunun ordularının batıya geçmesi, kaosun dünyaya yayılması ve nihai savaşın Armageddon'un başlaması anlamına geliyordu. İster literal bir altın dağı olsun, ister siyah petrol, isterse küresel bir su savaşı. Kutsal metinler hep aynı sarsıcı gerçeğe işaret ediyor. Fırat'ın suları çekildiğinde insanlık kendi tatminsiz hırsıyla, karanlık doğasıyla en çıplak haliyle yüzleşecek. Gelelim bugüne, tam şu an nefes aldığımız zaman dilimine. Kutsal kitapların uyardığı, atalarımızın ateş başında korkuyla fısıldadığı o büyük çekilme, şu an bizzat gözlerimizin önünde yaşanıyor. Şaka değil, komplo teorisi değil, küresel ısınma, ülkeler arasındaki acımasız su politikaları, ardı ardına inşa edilen devasa hidroelektrik barajları nedeniyle Fırat ve Dicle nehirleri kayıtlı tarihin en düşük su seviyelerini yaşıyor. Sular kilometrelerce geriliyor, nehir yatakları adeta açık, kabuk bağlamış birer yaraya dönüşüyor. Peki herkesin nefesini tutarak beklediği o an geldiğinde, sular çekildiğinde o efsanevi uğruna kan dökülecek altın dağı ortaya çıktı mı? Bilimin, tarihin ve arkeolojinin bize verdiği cevap altın hayali kuran definecileri çok büyük hayal kırıklığına uğratabilir.
Ama tarih bilincine sahip aydınlanmış bir zihin için ortaya çıkan şey o sarı külçelerden çok daha büyüleyiciydi. Çünkü sular çekildiğinde bu nehirlerin aslında insanlık tarihine dair önemli sırlar barındırıyor olabileceğini çok net gördük. Ortaya çıkan şey ölçülemeyecek kadar büyük bir tarihsel değerdi. İnsanlığın kayıp hafızasıydı. Daha çok yakın bir zamanda şiddetli kuraklık Irak'ı vurduğunda Musul Barajı'nın suları hızla çekildi. Dicle Nehri'nin balçık kokan kurumuş çamurlarının altında tüm dünyayı şok eden, arkeoloji dünyasını ayağa kaldıran bir manzara yükseldi. Tam 3400 yıllık tarih sahnesinden gizemli bir şekilde silinmiş Mitanni İmparatorluğu'na ait antik Kemuna şehri bütün ihtişamıyla, devasa duvarlarıyla gün yüzüne çıktı. Milattan önce 1350'lerde şiddetli bir depremle yıkılıp sulara gömülen bu şehir donmuş bir zaman kapsülüydü. Alman ve Kürt arkeologlardan oluşan ortak bir ekip kış aylarında suların tekrar yükselme ihtimaline karşı adeta ölümüne bir zaman yarışına girdiler. Dondurucu soğukta çamurun içinden o devasa saray duvarlarını, renkleri solmamış freskleri kurtardılar. En önemlisi henüz deşifre edilmemiş yüzlerce çivi yazılı tableti o suların karnından çekip çıkardılar. Bunun ne kadar sarsıcı olduğunu anlamak için çok uzağa gitmemize gerek yok. Biz bunu Türkiye'de de yaşadık arkadaşlar. 2000'li yılların başında Gaziantep'te Birecik Barajı'nın sular yükselirken o efsanevi antik Zeugma kenti sular altında kalmak üzereydi. Uluslararası çapta müthiş bir kurtarma operasyonu yapıldı. Fırat'ın soğuk suları o antik Roma villalarının içine dolmadan sadece saatler önce paha biçilemez mozaikler, paneller halinde sökülüp kurtarıldı. O delici, gizemli bakışlarıyla antik çağın Mona Lisa'sı sayılan meşhur Çingene kızı mozaiği sulara gömülmekten kıl payı kurtuldu. Belki de insanlık olarak en büyük trajedimiz, ufuksuzluğumuz, hazine kelimesini yüzyıllardır sadece altınla, gümüşle, dolarla, coinlerle sınıflandırmamızdır. Mezopotamya'nın bu efsanevi nehirlerinin altında asıl büyük değer parlayan soğuk bir maden değil, bizzat insanlığın yani sizin ve benim kökenlerimizin bilgisidir. Fırat ve Dicle'nin çamurunda yatan avuç içi kadar kırık, önemsiz gibi görünen bir kil tablet, bazen insanlığın geçmişini, dinlerin kökenini, kim olduğumuzu tamamen yeniden yazabilecek nükleer bir güce sahiptir. Sular kurumaya, iklim değişmeye ve coğrafya bizimle konuşmaya devam edecek. Bu zenginliklerin ne kadarı kayboldu ve nerede olduğu hala bilinmiyor. Belki bir gün kutsal metinlerin uyardığı o su savaşları acı bir gerçeğe dönüşecek. Belki de yok olmuş dilleri çamurun içinden çıkarmaya devam edeceğiz. Asıl soru artık altının nerede olduğu değil, bu nehirlerin sakladığı insanlık tarihini anlayıp anlamayacağımızdır. Kendi genetik ve kültürel geçmişimizden süzülen bu paha biçilemez bilgi hazinesini koruyabilecek miyiz? Yoksa bitmek bilmez hırslarımıza yenik düşüp kendi efsanelerimizdeki o apokaliptik felaketleri kendi ellerimizle mi yazacağız? Ben İbrahim Ertaş. Eğer medeniyetin beşiğindeki bu karanlık suların altındaki sırlara yaptığımız bu uzun ve soluksuz yolculuğu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu efsaneler hakkında kendi teorilerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki gizemde bambaşka bir bilinmeyende görüşmek üzere. Hoşça kalın.